Evet, selamlar. Bugün fonksiyonları konuşacağız. Fonksiyon nedir? Nerelerde kullanırız? Ne tarz durumlarda fonksiyon kullanmaya başvururuz, karar veririz? Fonksiyonlar aslında en temel anlamda bir tane fonksiyon yaparız ve birçok yerde kullanırız. Hem performansı arttırır, hem kod kalabalığını önler, hem object oriented kodlama mantığına da uygundur. Nedir? Örnek veriyorum bir senaryo canlandırma açısından. Bir projede kargo süreçlerine bakıyorsunuzdur. İşte A kargosu, B kargosu, C kargosu hepsinden bir kargo takip numarası üreteceksinizdir. Bir tane fonksiyon yaparsınız ve fonksiyonun içerisinde işte A kargosuysa şu şekilde üretelim, B kargosuysa bu şekilde üretelim, C kargosuysa şu şekilde üretelim gibi içeride kırılımlarını sağlayıp üretirsiniz. Günün sonunda tek bir fonksiyon yapmış olursunuz ve birçok yerde kullanırsınız. Bu tarz kolaylıkları var. Bu fonksiyonlar eee, aslında bu bahsettiğimiz fonksiyon dediğimiz şey aslında fonksiyon modül. Birden fazla fonksiyon modül toplanıp bir fonksiyon grubu oluşturuyor. Yani bir üst basamağı fonksiyon gruptur bunun. Şöyle bir SE80 işlem koduna gidelim. Mesela örnek olması açısından benim lokal obje olarak kaydettiğim yerlerde function gruplarım var. Daha önce oluşturmuşum. Kimisi otomatik oluşmuş, kimisini ben oluşturmuşum. Mesela burada FG003 demişim. Bu ne? Benim daha önce oluşturduğum view'ler. Mesela 2 tane view oluşturmuşum. Bunların ikisi de birer fonksiyon. Fonksiyon modülü. Bunların ikisi temelde yukarıda bir üst hiyerarşide bir tane function gruba bağlı. Veya aşağıda mesela bu ne? Burada da mesela tablonun bakımını yapmışım. Tablo bakımı da fonksiyon modülü olarak tutuluyor. Ve bir üstte fonksiyon grubuna dahil oluyor. Aslında her fonksiyon modül bizim için eee include olarak tutuluyor. Mesela şurada include'lar var. Tabii şuralar standart olarak geliyor. Fakat mesela tab include'u geliyor. Biz her fonksiyon modülü oluşturduğumuzda bu tab include'una aslında bir include oluşturuluyor. Include'da ne? Aslında programcıklar gibi öngörebiliriz. Burada herhangi bir include'u örnek olması. Şuradan kopyaladım. S38'e gittiğim zaman bunu bu şekilde görüntüle dediğim zaman görüntüleyebiliyorum. Mesela select dedim. Seçtim en üsttekini. Bu bizim için aslında bir program. Yani bizim de yazdığımız fonksiyonlar arka tarafta programmış gibi tutuluyor diyebiliriz. Daha sonra eee, bir tane mesela standartta var olan çok fazla fonksiyon var. SAP her hemen hemen yapılabilecek her şeyi fonksiyonlaştırmış. Mesela ne var? Holiday get fonksiyonu var. Standartta benim yakın zamanlarda kullandığım. Mesela display diyorum. Mesela burada attributes tabında işte ilgili fonksiyonla ilgili özellikleri görebiliyoruz. Import tabında fonksiyona bu import kısmı fonksiyona verilecekler anlamına geliyor. Import edilecekler yani. Holiday kalender, işte factory kalender, date from, date to. Yani fonksiyona biz bu 4 parametreyi veriyormuşuz. Export tabında fonksiyonun bize verdiği dış parametrelerini tanımlıyoruz ya da görüntülüyoruz. Burada mesela 3 tane parametre dönüyormuş bize. Changing kısmında burada tabii tanımlanmamış ama fonksiyona verdiğimiz ve içeride değiştirdiğimiz parametreler tanımlanıyor. Tables tabında fonksiyona vereceğimiz veya fonksiyonun bize döneceği tablolar tanımlanıyor. İkisi de yani import hem export kısımları tables kısmında tanımlanabiliyor. Exceptions kısmında hani fonksiyon içerisinde olası bir durum. Örnek veriyorum bir hesap makinesi fonksiyonunda sayı bölü sıfır yaptığınızda aslında sonsuz oluyor. Ve eğer bununla ilgili bir exceptions tanımlanmadıysa program dump alıyor. Dump almasını önlemesi açısından burada exception tanımlıyoruz ve o tarz bir durum olduğu zaman dump almıyor da exception fırlatıyor bize gibi. Source code kısmında da fonksiyonumuzun içeriğinde yapacağımız kodlamayı ayarlıyoruz. İşte importu alıp işte belli işlemler yapıp işte işlem sonucuna göre belli exportlar dönüyoruz vesaire. Veya hiçbir şey dönmeye de. Sadece fonksiyonu çağırıp işlemi yaptırıp bitirtebiliriz şeklinde. Temel anlamda bu şekilde değinmiş olalım. Bir sonraki videoda hem function group oluşturup hem bir fonksiyon modülü yazıp daha sonra onun da program üzerine nasıl çağırabiliriz vesaire kullanımlarına bakıyor olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.